İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün bilinç altından arınmak, bilinçaltı kodlarını temizlemek, bunun üzerine konuşmak istedim. Hayatımızdaki sıkıntılardan özgürleşmemiz için, tekrar eden döngülerden yeniye açılmamız için, bilinç altını irdelememiz, oranın derinliklerini kazmamız gerekir mi? Yani bilinç altında kodlanmış geçmiş verileri arındırmamız gerekir mi? Aslında bu da yine zihnin kendi içinde oynadığı bir oyundur. Çünkü her şey şu andadır ve tüm çözüm, tüm değişimin kaynağı şu andadır. Çünkü var olan tek şey sadece şu andır. Senin bugünkü sıkıntını ya da bugünkü hayatını değiştirmek için geçmişine gitmen gerekmez. Geçmişinde zihin tarafından kodlanmış şeyleri değiştirmen gerekmez. Çünkü yine yaptığın şey geçmişe dalmaktır. Ve zihninde ben bunları arındıracağım diye geçmişe gidersen bu geçmişin de bir sonu olmayacaktır. Elbette bugün kaynaklanan, bugün hayatında yaşanan şeye zihninde geçmişte tutunulmuş düşünceler sebep olmaktadır. Ama düşünceleri bırakmak bugün, şu an son derece kolaydır. Bu bir bardağı elinde tutup bu geçmişten kaynaklanıyor ve ben bırakamıyorum demek gibidir. Yapman gereken tek şey elinde tuttuğun bardağı bırakmaktır. Çünkü onu tutan sensindir. Geçmiş sana yapışmaz, sen geçmişe yapışırsın. Yani geçmiş seni tutmaz, sen geçmişi tutarsın. O halde geçmişi özgürleştirmek için yine geçmişin derinliklerine gitmene gerek yoktur. Sadece şu ana ve kendine gelmene ihtiyacın vardır. Kendine nasıl gelirsin? Sadece kendini bilerek gelirsin. Kendini nasıl bilirsin? Ancak kim olmadığını bilerek gelirsin. Sen zihin değilsindir. Sen zihnin ötesinde olansındır. Sen kendini zihin zanneder ve zihinde dönen her şeyi sahiplenirsen ve zihnin peşine takılırsan aslında yaptığın şey sürekli olarak onun kaydettiği kodları var etmektir. Elbette geçmiş bugüne sebep olur, gelecek de geçmişten yaratılacaktır. Fakat tüm değişim şu anda var olmaktadır. Geçmiş bugünü değiştiremez ama bugün geçmişi ve geleceği değiştirebilir. Şu an sadece kendini gözlemlemen tüm değişimin kaynağıdır. Geçmişe gitmenin bir sonu yoktur. Bugün geçmişe gidip bugünkü bu düşünceye 5 sene önce yaşadığım bu deneyim sebep olmuş diyebilirsin. Ve ben bunu çözdüm diyebilirsin. Fakat bunun daha derine gittiğinde o 5 sene öncekine de ondan 3 sene önceki sebep oldu dersin. Sonra ta ki çocukluğuna kadar gidersin. Ve benim aslında çocukluğumda yaşadığım bu sebepten bunlar benim başıma geliyor dersin. Elbette çocukluğunda yaşadığın bir şeyde, bu düşüncede, bu zihinde belli kodlar var edilmiş ve kaydedilmiştir. Fakat onları bugün gözlemlediğinde onların şu anda gerçekleştiğini görürsün. Yani bunun için geçmişe gitmene gerekmez. Bu zor yoldur. Ve geçmişin hiçbir şekilde sonu gelmeyecektir. Çocukluğuna gidersin ve yine yetmez. Belki de dersin ki benim geçmiş yaşamlarımdan dolayı bu. O zaman gidip geçmiş yaşamlarını irdelemen gerekir. Ve bunun hiçbir zaman sonu gelmeyecektir. Çünkü geçmiş, geçmiştir. Gelecek de gelecektir. Bildiğin, müdahale edebileceğin, içinde var olabileceğin, değiştirebileceğin, bu hayata bir dönüm noktası atabileceğin tek an şu andır. Yapılacak tek şey şu an bu zihnin içinde dönen düşünceleri değiştirmektir. Tuttuklarını bırakmaktır. Akıp geçmesine izin vermektir.
Çünkü düşüncenin doğası zaten budur. Akıp geçip gitmektir. Onları tutan, onlara tutunan, onlara yapışan sensindir. Ve değişim için yapman gereken tek şey zihni tanımaktır. Kim olduğuna ancak kim olmadığını bilerek gelebilirsin. Bu ne demektir? Sen zihin değilsindir. O halde zihni tanıman gerekir. Eğer zihni tanırsan, egosal zihnin oynadığı oyunları bilirsen ve artık onu ciddiye almayı bırakırsan, sen olan ortaya çıkacaktır. Sen olanı bulman için, yani zaten içinde var olan o hakiki beni bulmak için bir şey yapman gerekmez. Onun üstüne örttüğün örtüyü kaldırman gerekir. İşte onun üstüne örttüğün örtü, bu muzip, bu şakacı, küçük çocuk, zihindir. Ve bunun için zihinle savaşman da gerekmez. Neyle savaşırsan onu var edersin, onu güçlendirirsin. Çünkü dediğin şey bu gerçek ve çok güçlü demektir. Güçlü olan zihin değildir. O küçücük bir çocuktur. Onun tüm gücü senden gelir. O sonsuz bilincinden, kaynağından gelir. Çünkü o tüm yücelerin yücesidir. Fakat sen zihine ve zihinde dönen düşüncelere ben dersen, o halde zihin adeta fişini prize takmak gibi sonsuz enerji olan sana bağlanır ve bütün enerjisini senden almaya başlar. Bu enerjiyi veren bu ben kelimesidir. Çünkü ben kelimesi yeryüzünde varoluştaki en büyük güçtür. Benin sonuna ne koyarsan onu var edersin. Benin sonuna kişiliği koyarsan o zaman kişinin sınırlarına maruz kalırsın. Benin sonuna sadece benimi, yani tüm etiketlerden arınmış olanı koyarsan, o zaman kendi sonsuzluğuna uyanırsın. O halde yapacağın şey zihinle savaşmak değildir. Zihni tanımaktır. Çünkü zihin senin karşında olan değildir. Asıl yardıma ihtiyacı olan odur, sen değilsindir. Esaretinden özgürleştireceğin odur. El uzatacağın odur. Çünkü henüz küçük, genişlememiş olan da odur. Yapacağın şey aslında zihnine yardım etmektir. Ve bunu ancak onu tanırsan yapabilirsin. Ve zihnine yardım edersen, yani artık ona ben deyip onu sahiplenip orada dönen düşüncelere tutunmayı bırakırsan, her şeyin olduğu gibi olmasına izin verirsen, zihin de kaynağına döner. Yani genişler. Yani olanın güzelliğini, sadece saf varoluşu görmeye, deşifre etmeye ve seninle birlikte bu hayatın tadına varmana yardımcı olur. Yani sen zihni genişletmiş olursun. Zihni esaretinden arındırmış olursun. Bu sadece derin bir gözlemle ve artık zihinle özdeşleşmeyi bıraktığında olur. Derin gözlem, zihnin içinde olup biteni anlamlandırma çabası değildir. Bu da yine bir oyundur ve yine zihnin girdabına seni çeker. Bu halde geçmişe gidersin, bu burada olmuştu, bu burada olmuştu, bundan kaynaklanmıştı, bu da bundan kaynaklanmıştı. Bir süre içinde kendini bir sürü deneyimin, bir sürü anının içinde gezinirken bulursun. Gözlem ancak şu anda var olur. Yani şu an ne hissediyorsun? Şu an orada ne düşünceler geziyor? Şu an ne duygular canlanıyor? Bunları görmektir. Ve bilmen gerekir ki onların hiçbiri sen değil, sonsuz bilinç olan senin içinde belirip yok olacak olanlardır. Yapılması gereken tek şey onların akıp gitmesine izin vermektir. Serbest bırakmaktır. Özünde bu kadar basittir ama bunun için zihni tanıman ve hangisinin ruhunun sonsuzluğundan geldiğini, hangisinin bunun içinde döndüğünü bilmen gerekir. Eğer bir şey sana
Mutluluk hissettiriyorsa o ruhundan gelir. Bir şey sana sınırsız hissettiriyorsa o ruhundan gelir. Bir şey sana gücünü hissettiriyorsa o ruhundan gelir. Bir şey sana huzur, saf, bağımsız huzur hissettiriyorsa o ruhundan gelir. Ve bir şey sana nasıllar diyorsa o işte zihindir. Çünkü nasıllar zaten zihnin işi değildir ama bunu sormayı sever. Bir şey sana çıkmazda hissettiriyorsa, arayışta hissettiriyorsa, mücadelede hissettiriyorsa işte o zihinden gelir. Çünkü zihin daima olarak kayıt ettiği sınırlı bilgi üzerinden ilerlemektedir ve daima cevap bulamayacağı sorular sormaktadır. Çözümü üretecek olan zihin değildir. Sorunu yaratmış olan zihindir ve kendi yarattığı soruna çözüm bulamaz. Yapılacak şey asıl olana uyanmaktır. Hakiki olana uyanmaktır. Artık zihnin düşüncelerinin arasında gezinmeyi bırakmaktır. Zihin ile çözüm üretmek, matkapla duvara delik açıp, açtığın deliği matkapla kapatmaya çalışmaya benzer. Sorunun kaynağında çözümü bulamazsın. O senin ruhunun sonsuzluğunda yatar ve zaten hep bilmektesindir. Eğer zihinde bir soru beliriyorsa onun cevabı çoktan senin içine işlenmiştir. Ama sen soruya ve çözüm üretmeye o kadar odaklısındır ki basit olanı, içinde olan cevabı göremez hale gelirsin. Çünkü aradığın şey cevap değildir. Aradığın şey sorudur. Oynadığın şey cevap bulmak değildir. Soru sormaktır, soruyu tutmaktır. Soru soruyu doğurur. Geçmiş geçmişi doğurur. Bunların hepsi kendi içinde tekrarlayan girdaplardır ve seni çözüme kavuşturmaz. Çözüm sensin ve sen sadece şu andasın. Şu anın dışındaki bütün şeyler bir film karesidir. Ve sen şu an bulunduğun bu hikayenin içinde. Varlığının gücü sadece senin şu anındadır ve şu an her şeyi yapabilecek gücün vardır. Ve eğer sadece şu anda kalırsan, her ne kadar çıkmaz görünürse görünsün, bunun söyleyenin de zihin olduğunu fark edersen, zihinde dönen düşünceleri gözlemlersen, o halde hepsi buharlaşır. Ve eğer bu geçmişindeki bir deneyimle ilgiliyse, sen geçmişini irdelemezsin ama birden film karesi gibi bütün bağlantılar belirir ve aslında hepsinde aynı paternleri, aynı yolları tekrar ettiğini görürsün. Ama bu bulmak gibi değil, sana gösterilme gibidir. Bana gösterildi gibi bir his gelir. Ha evet buradan bu çıktı, buradan bu çıktı gibi varsayımlarla ilerlemez. Ha bu gibi bir idrak anıdır. Ama bu ferahlıkla gelir. Ciddiyetle gelmez. Eğer bir şey ciddiyetle geliyorsa ve ciddi bir bakış açısından bakılıyorsa yine zihin vardır. Bir şeye sıkıntıyla bakılıyorsa yine zihin vardır. Artık ciddiyetle hayata bakmayı bırakmanın zamanı gelmiştir. Çünkü bu hayat son derece güzeldir, son derece önemlidir. Ama özünde bir oyundur. Ciddiye alınmamalıdır. Eğer benden tek bir mesaj istiyorsan, o da ciddiye alma olacaktır. Zihni bu kadar güçlü kılan şey de zaten senin onu ciddiye almandır. Artık zihni ciddiye almayı bırakmanın da zamanı gelmiştir. O küçücük bir çocuktur. Hiçbir gücü yoktur da bütün gücü ona sen vermişsindir. O halde zihni ciddiye almadan, oraya gelen, beliren, giden, gelen tüm düşünceleri gözlemlersen, zaten onu esaretinden arındırırsın. Aa yine bu düşünce geldi. Bak yine oyun oynuyor diye onunla şakalaşarak, onu çok güçlü zannetmeyerek, varlığının tanrısının içinde olduğunu bilerek, zihni kaynağa çekmenin zamanı gelmiştir. Ve bu elbet olacaktır. Çünkü sonsuz güç daimi olarak senin içindedir. Bunun olmaması mümkün değildir. Sadece artık senin
yapamıyorum, edemiyorum deyip zihninin peşine takılmayı bırakmanı beklemektedir. Çünkü tüm bu sözler zihinden çıkar. Yapılacak aslında basittir. Her bir cümleni, her bir duygunu, her bir düşünceni gözlemleyerek hangisinin zihinden, hangisinin benden, içindeki yüce benden geldiğini keşfetmektir. Ve bunu yaptığında işte o halde içindeki o ışıltı uyanmaya başlar. Ve artık rehberlikle ilerlemeye başlarsın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Sevgiler.